Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir ürün tanıtımında bulunacağım. Görmüş olduğunuz bu ürün Arduino hareketli pır sensörü. Yani hareket algıladığı zaman çıkışında lojik bir sinyal veren güzel bir hareket algılayıcı modül. Bu hareket algılayıcı modüller ile ilgili, daha doğrusu Arduino pır sensörü ile ilgili daha önce birkaç video paylaşmıştım. Detaylı içerik paylaşmıştım. Şimdi ise görmüş olduğunuz bu küçük minik pır sensörünü inceleyip nasıl çalıştığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Nasıl çalıştığına geçmeden önce diğer mevcut olan pır sensörünü de sizlere göstermek istiyorum. Bu pır sensörü şu şekilde gördüğünüz gibi üzerinde 2 tane trim potu bulunuyor. Trim potlardan bir tanesi hassasiyet ayarını yaparken diğeri ise zamanlamasını ayarlayabileceğimiz trim pot. Yani zamandan kastım kaç saniye devrenin, daha doğrusu kaç saniye modülün açık kalması gerektiğini buradaki trim pot üzerinden ayarlayabiliyoruz. Bu küçük modüle baktığımızda herhangi bir ayar trim potu bulunmuyor ya da herhangi bir değiştirmemiz gereken bir bileşeni vesaire bulunmuyor. Bu modülü olduğu gibi kullanabiliriz. Şimdi ikisinin birbirinden farkı nedir, özellikleri nedir, bunlara değinecek olursam, görmüş olduğunuz bu büyük modül üzerinde şu anda tam okuyamıyorum ama biraz kirlenmiş. Bunun üzerindeki entegresi diğerine nazaran biraz daha büyük. Ve biraz önce de söylediğim gibi üzerinde 2 adet trim potu bulunuyor. Ve diğer bileşenler zaten normal standart bileşenlerimiz. Kapağın altyapısına baktığımızda kızılötesiyle çalışan pır sensörün kendisi burada bulunuyor. Aynı şekilde de diğer sensörümüzün üzerinde de bu sensörden bulunuyor. Bu gözden bulunuyor. İkisi aynı görevi görüyor arkadaşlar. Sadece burada ikisini birbirinden ayıran özellikleri, bir tanesi daha minimize bir şekilde tasarlanmış, bir tanesi ise büyük bir şekilde tasarlanmış. Bunun da sebebi işte üzerine harici olarak bir LDR bağlantısı yapılabilir ve harici olarak 2 adet trim pot bulunuyor. Bir tanesi hassasiyet, bir tanesi zamanlayıcı olarak. Çıkış kısımlarına baktığımızda yine aynı şekilde burada artı eksi ve out ucumuz bulunuyor. Onun haricinde burada bir tane jackımızın olması gerekiyor. Jumper'ımızın olması gerekiyor. Bunların ne işe yaradığını çok detaylı bir şekilde yine bir pır sensörü videosunda anlatmıştım. Detaylı bir şekilde. Merak edenler, izlemeyen arkadaşlar için şu anda yukarıda bulunan butona tıklayarak, bildirim butonuna tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirler. Şimdi bu modülümüzün üzerine baktığımızda çok ufak tefek SMD bileşenler kullanılmış. Yine aynı şekilde artı ve eksi ve ortadaki ayağımız, çıkış ucumuz, herhangi bir fark yok. Buradaki modül ile aynı. Peki farkı nedir? Yani bizi bu modüle almaya teşvik edecek olan şey nedir diye soracak olursanız, ilk başta görmüş olduğunuz gibi daha küçük, istediğiniz her alanda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Her kutuya sığabilir veya kutuya bile gerek duymadan olduğu gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz büyük modül minimum 5 volt, maksimum 12 volt ile çalışırken küçük modülümüz minimum 3.7, maksimum 20 volta kadar giriş beslemesi desteklemektedir. Tabii ki de 20 voltta çalışabiliyor diye 20 volt ya da 15-16 voltaj gönderecek değiliz. Genelde bu tür modülleri 5 volt veya 12 volt aralığında çalıştırıyoruz. Tabii ki de burada tercih size kalmış. Neyi nasıl çalıştırmak, yapmak isterseniz tercih her zamanki gibi size ait arkadaşlar. Her iki modülü de çalıştırıp ilgili bileşenleri bordumun üzerine yerleştireceğim. Her iki modülümüzü de çalıştırıp ikisinin de çalışma mantığına, çalışma prensiplerine bakacağız. Özelliklerinden bahsetmeye devam edecek olursam, bu modülümüz ve bu modülümüz ikisi hemen hemen ortalama uzaklık mesafesi 5 ila 7 metre arasında, daha doğrusu önündeki alanı rahat bir şekilde tarayabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu tür algılayıcı sensörler, algılayıcı modüller çok fazla ortam ışığına maruz kalmaması gerekir.
Bu sensörün dış yüzeyindeki böyle petekli gibi bir hal var gördüğünüz üzere. İşte bu petekli halden dolayı çok fazla ışığa maruz kalırsa, aydınlık bir ortama maruz kalırsa, önünden bir hareket geçtiğinde ışık kırılmasından dolayı içerisindeki kızılötesi sensöre buradan ışın tam olarak gitmeyebilir. Ya da kendi kendine çalışabilir ya da hareket algıladığında devreye girmeyebilir. O yüzden bu kapağı açtığınız zaman buradaki cama dokunmayın. Çünkü leke olduğu zaman yine algılamama gibi durumu olabilir. Ve dediğim gibi çok fazla gün ışığına, ortam aydınlatmasına maruz kalmaması gerekiyor. Şimdi her iki modülün de teknik özelliklerinden bahsettikten sonra isterseniz bir board üzerine bunları yerleştirelim ve nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Görmüş olduğunuz gibi yadigar bir board'um var arkadaşlar. Ufak tefek yanıklar oluşmuş olabilir. Fakat yine iyi kötü iş görüyor. Şimdi sizlere göstermiş olduğum pır sensörünü şu şekilde uygun boş bir alana yerleştiriyorum. Hatta şu şekilde yapalım. Biraz daha mesafelerini açalım ki rahat bir görüntü olmuş olsun. Diğer sensörümü de şöyle zaten sizlere göstermek için bir kablo bağlantısı yapmıştım. Bunun da artısını, eksisini ve sinyal ucunu da şöyle uygun boş bir alana yerleştiriyorum. Sonrasında her iki modüle de voltaj verip nasıl bir tepki veriyor, nasıl çalışıyor bunu beraber gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bana soracak olursanız hangisini almalıyım ya da sonuçta ikisi de iş görüyor. Niye büyüğünü almalıyım ya da niye küçüğünü almalıyım diye sorabilirsiniz. Benim nacizane tavsiyem bu küçük modülü almanız sizler için daha faydalı ve avantajlı olacaktır. Şimdi sebeplerine bakacağız. Modülümüzü tetikleyebileceğimiz bir voltaja ihtiyacımız var. Buradaki modülümüzün kahverengi kablosu eksi olarak belirledim. Eksi hattını da hemen şuradan bağlantımı sağlayacağım. Eksi hattı olarak. Sonrasında diğer modülüme de aynı şekilde artı ve eksi bağlantılarını sağlayıp sonrasında modülümüzü çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki modülün de artı ve eksi girişlerini boardumun üzerine sağladım bu şekilde. Şimdi bizim devreleri, modülleri çalıştırabilmemiz için bir besleme voltajı vermemiz gerekiyor. Bunun akabinde tabii ki bir artı eksi verip de LED'i direkt bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Onu hemen sizlere göstermem gerekirse. Şu an güç kaynağımı 5 volt olarak ayarladım. Hemen artı ve eksi girişlerimi şu şekilde sağlayacağım. Sonrasında ilk başta LED'i direkt bağlayacağım. Sonrasında transistör kullanarak bağlantılarımı yapacağım. Artı ve eksi girişlerimi ayarlı güç kaynağı üzerinden sağladım. Ve şu anda sisteme artı 5 volt gelmektedir. Şimdi ilk başta bir tane LED kullanacağım. Sonrasında transistör bağlantısı yapacağız. Bir tane şu şekilde 5 milimlik LED'im var. Şimdi ortadaki out ayağı, modüllerin out ayağı logic 3.3 volt göndermektedir. Tetikleme aldığı zaman. Dolayısıyla hemen bakalım her iki modülün de vermiş olduğu tepkiye. Ortadaki çıkış ucuna ilk önce LED'imin eksisini bağlıyorum. LED'imin artısını da modüle vermiş olduğum artı hattına bağlıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi yanmıyor. Demek ki modülün out çıkış logic 3.3 voltajı artı gönderen uçmuş. Hemen LED'imi terse çevirip ortadaki ayağa LED'in artısını, eksisine de LED'in eksisini veriyorum. Gördüğünüz gibi LED'im yandı. Şimdi buradaki hareketi kestiğim zaman pır sensörü bu algılamayı durdurup LED'imi söndürecek. Biraz bekliyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kesti ve sonrasında konuştuğum için dolayısıyla hareket ettim ve LED'im tekrardan yandı. Tabii ki de pır sensörü hareketimi algılayıp
LED'i aktif etti. Şimdi buradaki bağlantımız bu şekilde. Hemen hemen aynı bağlantıda diğer pır sensörü için geçerli. Yine out ucunu bakalım bu sefer nereden almışız. Out ucunu artıya verdim. Diğer ucunu da eksiye veriyorum arkadaşlar. LED'imin eksi ucunu eksiye verdim. Out ucuna da artı verdim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki LED'im de yandı, hareket algıladığı için. Şimdi burada şöyle bir sistem yapacağız. Tabii ki bu tür bağlantıyı ayarlı güç kaynağı üzerinden ben 5 volt verdim. Sizler lityum pil 3.7 veya 5 voltluk piller, adaptörler kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmaz. Fakat burada görmüş olduğunuz bu eski tip pır sensörü 5 volt ile çalıştığından dolayı 5 voltluk pil bulmak biraz zor. Dolayısıyla ya 9 voltluk bir pil kullanmanız gerekiyor ya da 5 voltluk bir adaptör kullanmanız gerekiyor. Oysa ki buradaki pır sensörüm 3.7 ila 20 voltaj arasında çalıştığından sizlere bahsetmiştim. Şimdi hemen transistör bağlantısını yapalım ve her iki modülün de yanma derecelerine kaç saniye açık kaldıklarına beraber bakalım ve işin sonunda da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi 2 adet BC548 transistör kullanacağım. Şu şekilde sizlere de gösterebilmek için 2 adet BC548 transistör kullanacağım. Şöyle transistörümü uygun bir boşluğa yerleştiriyorum. Sonrasında diğer transistörümü de şöyle bir uygun boş alana yerleştireceğim. Buradaki transistörün bağlantılarını da beraber yapmış olacağız. Şimdi ilk başta transistörümün ortadaki ayağına, yani base ucuna modülden gelen 3.3 logic sinyalini direkt olarak transistörümün orta ayağına vereceğim. Şöyle yapacak olursak transistörün ortadaki logic sinyal ayağına 3.3 voltaj modülden çıkan 3.3 voltajlık alanına bağlayacağım. Şu şekilde buradaki sinyal ucumu transistörümün orta ayağına, base ayağına bağlıyorum. Aynı şekilde diğer transistörümün de ortadaki ayağına logic sinyalin çıkış veren kısmına bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi her iki transistörümün de sağ taraftaki 3 numaralı ayağı şöyle yapalım. Gözünüz karışmasın. Transistörümün sağ taraftaki ayağına şöyle direkt olarak eksi veriyorum. Burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Aynı şekilde transistörümün sağ taraftaki ayağına bordomun eksi hattı üzerinden eksi veriyorum. Buradaki bağlantılarımız bu şekilde olacak. Şimdi geriye tek bir işlemimiz kaldı. 2 tane led bağlantısı yapacağız burada. Şöyle bir tane ledin eksi ayağını transistörümün 1 numaralı ayağına bağlıyorum. LED'imin de artısını modülün artısına bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi LED'im parlak bir şekilde yanıyor. Buradaki bağlantım bu şekilde olacak. Şimdi diğer transistörün ayağına da bir led bağlantısı yapalım. LED'imin artısını besleme üzerine, yani artı 5 volt hattına bağlayacağım. LED'in eksisini de transistörün 1 numaralı ayağına bağlayarak bu şekilde bütün devreleri aktif etmiş olacağız. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz pır sensörünün herhangi bir hassasiyet veya saniye özelliği yok. Fakat buradaki görmüş olduğunuz pır sensöründe hem hassasiyet hem de saniye ayarlayabileceğimiz trim potların olduğunu söylemiştim. Şimdi buradaki tek bir özelliğe dikkat etmenizi istiyorum. Her ikisi de hareket algıladı. Mesela şu anda hareketim devam ediyor. Hareketim devam ederken sol taraftaki pır sensörüm belli bir saniye yandı. Tekrar söndü ve tekrar devreye girebilmesi için belli bir saniye geçmesi gerekiyor. Oysa ki sağ taraftaki pır sensörü
her ne kadar hareket halinde olmuş olsam bile hiçbir şekilde sönmüyor. Yani buradaki hız sensörüm hareket algılamaya devam ettiği sürece her zaman aktif olarak logic sinyalini çıkış ucundan veriyor. Ama buradaki sensörüm bunun hassasiyetini de ayarlamış olsak, zamanlayıcısını da daha yüksek bir şekilde ayarlamış olsak, hareket halinde olmuş olsak bile belli bir saniye, yani tripod üzerinden ayarlamış olduğumuz saniye dolduğu zaman sensör kendini kapatıyor. Tekrar devreye girebilmesi için belli bir saniye beklememiz gerekiyor. Şimdi her iki sensörün de bağlantılarını sizlere gösterdim ve özelliklerini anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Bu şekilde yani benim tavsiyem de yeni tip daha küçük, minimize bir hale getirilmiş, tasarlanmış pır sensörünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 3,5 ila 20 voltaj arasında çalışırken buradaki pır sensörü 5 ila 12 volt arasında çalışıyor ve görmüş olduğunuz gibi hassasiyeti her ne kadar yüksek olmuş olsa bile belli bir saniye aralığında yanıyor. Sonrasında tekrar sönüyor. Ama buradaki küçük pır sensörü hareket devam ettiği sürece yanmaya devam ediyor. Logic sinyalini vermeye devam ediyor. Buradaki kullanmış olduğumuz BC547, BC548 transistörü toplamında 800 miliampere kadar dayanmaktadır. 800 miliampere kadar akımı iletebilir. Eğer çok daha büyük ledler kullanmak isterseniz, örneğin sisteme modülümüze 12 volt giriş sağladık. Fakat çıkışında 12 volt 1 amperlik veya 2 amperlik bir led çalıştırmak istiyoruz veya bir su pompası çalıştırmak istiyoruz. O zaman buradaki transistörü çok daha akım özelliği, akım yükü fazla olan transistör kullanabilirsek, mesela tip 41C olabilir, bir Darlington transistör olabilir, tip 120, 122 cinsinde. O yüzden çok daha yüksek akımlarda iletim sağlamasını isterseniz buradaki transistörü değiştirerek istediğiniz akımı kontrol altına almış olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım iki sensörün de arasındaki farkı anladığınızı umuyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Her iki sensörün de görevi, mantığı, çalışma sistemi aynı. Fakat bazı teknik özelliklerinden dolayı ikisinin birbirinden ayıran teknik özellikleri, yapısı bulunuyor. Tercih yine tabii ki de size kalmış. Hangi sensörü tercih etmek isterseniz buradaki tercih tamamıyla size kalmış. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma ve bana destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.